Kanada Konsolosluğu'na gidiyoruz. Kanada'da çalışmak için gerekli olan evraklar ya da uygun muyuz değil miyiz? Onu öğreneceğiz. Arkadaşlar Kanada Konsolosluğu'na geldik. Kanada Konsolosluğu Kanada'ya gitmek için neler lazım onu sorduk, tamam mı? Bana şöyle bir evrak verdiler. Mail yazacağım arkadaşlar. Maille beraber sorularımı soracağım. Onlar da yanıtlayacak. Size Kanada Konsolosluğu'nu göstereyim. Kanada Konsolosluğu. Kanada Konsolosluğu'nun yanında çok tanıdık bir heykel var arkadaşlar. Çok tanıdık. Onu göstereceğim size. Bosque de Chapultepec. Chapultepec Ormanı diye geçiyor. Konsolosluğun bulunduğu yerde bir park aslında ama çok büyük bir park. Chapultepec Ormanı orman. Burası birçok tarihte başarı kazanmış insanın heykellerinin bulunduğu yer burası. Şimdi size tanıdık gelecek bir kişinin heykelini görmeye gidiyoruz. Churchill. Arkadaşlar Google Maps'te tanıdık heykelin yeri yanlış işaretlenmiş. Kanada Konsolosluğu'nun yanında gibi görünüyor ama Kanada Konsolosluğu'ndan yaklaşık 1,5 saat yürüme mesafesinde. Yürümeye başladık. Şu heykel çok ilginç. Meksikalı bir şair ama ismine bakın. Emir Abdülkadir. Çok ilginç. İsimlerden bahsetmişken burada Latin Amerika'da birçok Türk ve Arap ismiyle karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin Bedir'i gördüm, Meryem'i gördüm, Emir'i zaten beraber gördük. Bir de Türkiye'de bir tane dizi var, Elif adında. Bu diziyi takip eden burada insanlar var, çocuklarına Elif ismini takan kişiler var. Bir de çok enteresan, Ali isminde bir kızla tanıştım, Ali. Yani Türkiye'de Ali %100 erkek ismi. Burada nasıl olmuşsa kıza Ali ismini koymuşlar. Ali. Çok enteresan. Devam. Bakalım tanıyabilecek misiniz? Küba'dan sonra ilk defa bir tane ülkede, başka bir ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini görüyoruz arkadaşlar. Bir de Mustafa Kemal için neler yazılmış ona bakın. Mustafa Kemal Atatürk bildiğiniz Türkçe karakterlerle yazılmış. Atatürk'ün Ü harfi var burada. 1881-1938. Bir de ne demişler? Fundador de la Turquía moderna, soldado, libertador, estadista, reformador. Modern Türkiye'nin kurucusu, askeri, kurtarıcısı, devlet adamı ve devrimcisi, yenilikçisi olarak bahsediyorlar. İnanılmaz gurur verici. Türkiye'de bazı insanlar sevmese bile arkadaşlar, burada Meksika'da Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyan insanlarla tanıştım. Atatürk diyorlar, tamam mı? Atatürk demek daha kolay. Mustafa Kemal Atatürk kurtarıcı ve kahraman olarak biliniyor. Gurur verici. Heykelin bulunduğu yeri göstereyim size. Mustafa Kemal Atatürk'ün. Yer çok güzel bir yer. Yeşilliklerle bezenmiş böyle. Meksika'nın en zengin semtlerinden bir tanesi. Şu karşıdaki ev bunun göstergesi herhalde. Çevre yemyeşil. Bir de temiz tutulmuş arkadaşlar. Yapraklar haricinde kirli bir tarafını göremiyorum. Çok gurur verici ya.
İnanılmaz gurur verici. Küba'dan sonra devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu bir ülke daha, Meksika. Ve Meksika'nın tam ortasında. Kanada Konsolosluğundan yaklaşık 1,5 saat yürüme mesafesinde. Burası da Çapultepek ormanlığı. İlginç, burada terk edilmiş karavanlar var arkadaşlar. Şimdi anlıyor musunuz insanlar neden kayboluyor Meksika'da? Bundan dolayı merak ettikleri bir yer oluyor. Çat diye içine dalıyorlar hiç sormadan bilmeden. Benim yaptığım gibi yani şu an ormana daldık. İyi midir kötü müdür nedir bilmiyoruz, daldık. Sonra insanlar ortadan kayboluyor. Neden kayboluyor? Bu park da Çapultepek ormanlarına dahil park ama ormanın bir parçası olarak geçiyor. Durağa bakın, taştan. Ve Çapultepek Göleti. Vardık. Şurada bir tane ada var tam ortasında. Arkadaşlar saat 9'dan beri yürüyorum ve şu an saat 3'e geliyor. Kaç saat? Yaklaşık 6 saattir şehrin içerisinde tur atıyoruz. Köpeği çağırıyor. Hola, buenas tardes. ¿Tienes agua? No, son helados, paletas. Helados. Helados con... Ajá. Creo que tengo que cambiar. ...6 saatlik yürüyüşten sonra kendimize şöyle bir ödül verdik. Dondurma. Şimdi arkadaşlar dondurma şöyle. Peynirli. Bir de sütlü. Tadına bakalım. İnanılmaz susadım ama su bulamadığım için dondurma yiyeceğiz. Ne kadar şanslıyız. Parkın hemen bitişiğinde devasa bir Luna Park var. Devasa. Şehrin merkezine doğru gidiyoruz. Arkadaşla buluşacağız. Arkadaşın yanında kalacağız. Arkadaşlar şehir trafiği. Ambulans tam ortada kalmış. Yürümesi bayağı zor. Şimdi Çapultepek Ormanı aslında parkına devam ediyoruz. Bu da diğer parça. Parkın girişi de böyle bir şey. Meksika eyaletinin tam ortasında böyle
bir parkın olması, ormanın olması gerçekten ilginç. Parkın içerisine pazar kurmuşlar. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz Meksika'nın özgürlük anıtı. Şimdi sokak sanatçıları duvar resimleriyle beraber, yer resimleriyle beraber bunun üzerinden de geçmişler. Onun için tadilatta. Gördüğünüz gibi bir sürü resim yapmışlar. Öbür tarafta da var muhtemelen. Tadilata girmiş. Özgürlük anıtı. 7 saatlik Çapultepek macerası bitti. Biz de bittik bu arada. Bir sonraki videoda görüşürüz.